İngiltere turist vizesine başvurdunuz ve ret yediniz. Eksik belge mi gönderdiniz? Ya da geri döneceğinize mi inanmadılar? Ya da Birleşik Krallığa ilk defa mı vize başvurusunda bulunacaksınız? Bu videoda Birleşik Krallık ziyaretçi vizesine, yani diğer bir adıyla turist vizesine nasıl başvurulur? Başvuru sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli sorular hangileri? Adım adım size hepsini anlatacağım. Biz İngiltere'ye kalıcı olarak yerleşmeden önce ben İngiltere turist vizesine kendim 2 kere başvurdum. Buraya geldikten sonra da annelerimize ve çok yakın zamanda da gelen kardeşimin de başvurularına yardımcı olduk. Hiçbirisi de reddedilmedi. Siz de paylaşacağım bu bilgilerle hem başvurunuzun tamamını rahatça yapabilirsiniz hem de aracı kurumdan ilave bir servis alıp para verip vermemenize gerek var mı yok mu daha iyi karar verebilirsiniz. Yine tempolu bir video sizi bekliyor fakat aradığınız her şeyi bu videoda bulacaksınız. Güncel haliyle. Hazırsanız başlayalım. Birleşik Krallık vizesi için başvuru aşamasında adım adım neler yapmanız gerektiğinden birazdan bahsedeceğim. Fakat onun öncesinde Birleşik Krallık vizesi son zamanlarda neden bu kadar popüler hale geldi? Hemen bundan kısaca bahsedeyim. Öncelikle gezmeyi sevenler için bildiğiniz gibi Schengen vizesine başvurmak son zamanlarda oldukça sıkıntılı. Bana göre İngiltere vizesinin en büyük avantajı randevu almakla ilgili bir problem yaşanmıyor ve vize başvurunuzun sonuçlanmasıyla ilgili de bir problem yaşamıyorsunuz. Şu anki güncel haliyle sitesine girip baktığınızda yaklaşık 3 hafta içerisinde sonuçlandığını söylüyor. Bizim son 2 yıl boyunca yaptığımız 3 tane aile yakınımız için başvurunun sonuçlanması 2 hafta sürdü. Birleşik Krallık vizesinde bir mini Schengen gibi aslında düşünebiliriz. 4 tane ülkeyi ziyaret edebiliyorsunuz. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda olmak üzere. Bunun dışında Avrupa Birliği'ne bağlanmış olan İrlanda Cumhuriyeti'ni de ziyaret etmeniz mümkün. Ama onunla ilgili küçük bir detay var. Onu videonun sonuna saklayacağım. Birleşik Krallık vizesiyle ilgili benim en sevdiğim taraflardan bir tanesi siz başvuru sırasında 6 aylık mı, 2 yıllık mı, 5 yıllık mı, 10 yıllık mı başvurmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Evet, şimdi hemen vize başvuru sürecinden bahsedelim. Genel olarak 2 aşamadan oluşuyor. Birincisi Go UK, yani Birleşik Krallığın e-devleti gibi düşünebilirsiniz. Başvurunuzu buradan başlatıyorsunuz. Burada sizden her türlü başvurunuzla ilgili gerekli detayları girdikten sonra artık vizenizde hangi süreyi tercih ediyorsanız 6 aylık mı, 2 yıllık mı, 5 yıllık mı gibi onun için gerekli ödemeyi yaptıktan sonra sizi Türkiye'de başvurunuzu bizzat giderek tamamlayacağınız aracı kuruma yönlendiriyor. Bu da başvurunuzun ikinci aşaması olacak. İkinci aşama aslında oldukça basit. Hele ki bütün belgelerinizi online olarak sisteme yüklemeyi tercih ederseniz vize merkezine gitmenizdeki tek neden oraya gidip parmak izinizi vermek ve orada çektireceğiniz biyometrik fotoğraf. Yani bu taraf gözünüzde çok büyümesin. Videolarımı izleyenler bilir. Ben herhangi bir vize danışmanlığı ya da vize acentalığı yapmıyorum. Bunlar tamamen bizim buraya turist olarak geldiğimiz ve aile yakınlarımız için de izlediğimiz yollardan ibaret olacak. Sadece süreci merak edenler için hemen sürecin nasıl olduğuna geçeceğim. Ama eğer reddedilme gibi bir endişeniz varsa veya daha önceki başvurunuzda da reddedilmişseniz videonun son bölümünde bunların nedenlerinin neler olabileceği ve sizin bir dahaki başvurunuzda reddedilmemeniz için yapabileceğiniz bazı püf noktalarından bahsedeceğim. Evet, hemen kısaca gerekli belgelerden bahsedelim. Birleşik Krallığın vize başvurusununla ilgili bence en büyük zorluk gerekli belgelerin toparlanması. Çünkü ne Gov.uk sitesinde ne de aracı kurumun sitesinde size hangi belgeleri sağlamanız gerektiğini net olarak liste bir biçiminde sunmuyor. Kullanılan genel ifadeler başvurunuzu destekleyecek ilgili belgeleri de başvuru formunuza iliştirmeniz şeklinde oluyor. Bu biraz yoruma açık. Genel olarak çalışanlar için ve emekliler için hangi belgelerle başvurduğumuzdan bahsedeceğim. Öncelikle çalışanlardan başlayalım. Büyük çoğunluğun bu olacağını düşünüyorum. Kendi banka hesap dökümleriniz, maaşınızın hangi hesaba yattığı ve eğer başka bir hesapta kullanıyorsanız bu hesabınıza ayrıca eklemenizi tavsiye ederim ve sizin ay boyuncaki günlük hayattaki harcamalarınızı görmek istiyorlar. Biz hep son 3 ayı koyduk ama son 6 ay koyun diyenler de var. Bunu size bırakıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey bunu bankaya giderek almanız gerekiyor. Online çıktılar bir işe yaramayacaktır. Çünkü vize başvurusu için hesap dökümü istediğinizde banka size bunun çıktısını aldıktan sonra imzalayarak, kaşeleyerek veriyor. Bu şekilde geçerlilik kazanıyor. Bunun haricinde tabii ki ulaşım ve konaklama ile ilgili belgeler, yani uçak rezervasyonunuz. Uçak biletinizi almanıza gerek yok. Rezervasyon da olabilir ve tabii ki konaklama bilgisi. Eğer bir yakınınızda kalacaksanız onun adresi ya da bir otelde kalacaksanız yaptığınız otel rezervasyonunun çıktısını alacaksınız. Yine bunların da İngilizce olmasına gerek yok. Bunun haricinde E-Devlet'ten alabileceğiniz belgeler var. Biz bunları şahsen kendimiz bildirmedik. Kimlik fotokopisi ya da nüfus kayıt örneği gibi belgeler sunmadık.
Fakat bu belgelerin gerekli olduğuna dair bir dolu da yazı okudum. Yine kararı size bırakıyorum. Şirketle ilgili sunmanız gereken belgeler de olacaktır. Burada bence en önemli belge şirketin size vereceği yazı. Zaten şirketlerin çoğu bu istekle ilgili aşinadır. Bu belgede şirketinizin yetkilisi sizin ne zaman işe girdiğinizi, hangi pozisyonla çalıştığınızı, hangi tarihlerde İngiltere'ye gideceğinizi ve dönünce işinize devam edeceğini, bu tarih boyunca da izinde olacağınızı belirtecek bir yazı verecek. Burada asıl görmek istedikleri şey sizin nerede çalışıyor olmanızdan ziyade şirketinizin sizin döneceğinize dair bir beklentisini görmek. Bunun yanında şirket evraklarını da sunarsınız. Siz zaten bu istekte bulunduğunuz zaman onlar vergi levhası, ticaret odası, imza sürküleri gibi gerekli belgeleri de iliştirerek size teslim ediyorlar. Bunun haricinde bordrolarınız. Eğer başvuruyu bir emekli olarak yapacaksanız ya da emekli bir yakınınız adına siz yapacaksanız da emeklilikle ilgili de emekli maaşının yattığı hesap hareketlerini yine uçak ve konaklamayla ilgili rezervasyon ya da adresleri belirtilerek bu başvuruyu yapabilirsiniz. Emeklilerin aslında evrak olarak gereksiniminin çok daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Belgelerle ilgili bizim tecrübelerimizden yola çıkarak gerek görmediklerimiz veya kullanılmayan belgeler hangileri? Birçok yerde 2 tane biyometrik fotoğraf gereksinimi olduğundan bahsediliyor. Biz de ilk başvurularımızı yaptığımızda biyometrik fotoğrafımızı alıp gittik. Fakat hiçbir şekilde bunlar bizden istenmedi ve kullanmadı. Zaten vize merkezinize gitmenizdeki 2 nedenden bir tanesi orada sizin biyometrik fotoğrafınızı kendilerinin çekecek olması. Bence bununla ilgili ne para kaybedin ne de vakit kaybedin. Ama tercih sizin. Diğer bir husus da niyet mektubu. Ben şimdiye kadar birçok Schengen vizesi aldım. Amerika vizesi aldım. Defalarca değişik şekillerde İngiltere vizesi aldım. Benden hiçbir şekilde kimse bir niyet mektubu istemedi ya da niye niyet mektubu yok diye sormadı. Ama bununla ilgili çok fazla şey okuyorum. Ben de kendi yaptığım araştırmalarda Birleşik Krallığın vize başvurusunda niyet mektubu istediğine dair bir şey bulamadım. Bazı kaynaklarda sadece bunun istenmesi halinde sağlanması gerektiğini okudum. Fakat içinizde Birleşik Krallık vizesinde evet niyet mektubu gerekmektedir, bu çok önemli bir rol oynamaktadır gibi bir kaynağa denk gelmiş olanınız varsa yorumları lütfen paylaşsın. Ne kendimiz adına ne de başkaları adına yaptığımız başvurularda bir niyet mektubu yazmadık. Başvurunun kendisinin içerisinde zaten size gelme nedeninizi açıklamanızı istediğiniz bir bölüm var. Bana kalırsa zaten bu bölüm niyet mektubu niteliğinde. Yine kararı size bırakıyorum. Niyet mektubundan ziyade bana kalırsa eğer Birleşik Krallığa gittiğinizde bir yakınınızda kalacaksanız ya da bir yakınınız yaşıyorsa ondan bir davet mektubu almanız bence çok daha önemli bir unsur. Buraya gelecek aile yakınlarımıza bir davet mektubu yazdık. Bunun da öyle çok uzun uzadıya bir şey olmasına gerek yok. Bir tane A4'e hemen kalemle kendiniz yazacağı. İşte ben Cenker şu adreste yaşamaktayım. Beni ziyarete kardeşim gelecek, annem gelecek. Şu tarihlerde bende kalacak ya da otelde kalacak. Masraflarını ben karşılayacağım ya da kendisi karşılayacak. Ve bu tarihten sonra da evine geri dönecek şeklinde kısa bir beyan gibi düşünebilirsiniz bunu. En nihayetinde niyet mektubuyla karşılaştırıldığında ben bunun daha etkili bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü bir başkasından vize başvurusunu yapan kişinin ülkesine geri döneceğini duyuyorsunuz ve Birleşik Krallık'ta yaşayan bir insan bunu size beyan ediyor. Evet, bu kadar teori yeter. Hadi gelin şimdi başvuru nasıl yapılıyormuş? Hemen ona bir göz atalım. Go.uk'ye yani Birleşik Krallığın e-Devleti diyebileceğimiz sitesine gelerek buradan ziyaretçi vizemizi başlatacağız. Bahsettiğim gibi Türkçe versiyon da mevcut. Burada size soruların Türkçe sorulacağını fakat cevabınızın her zaman İngilizce olması gerektiğini hatırlatıyor. Burada size başvuru merkezinizin nerede olduğunu belirleyip belirlemediğinizi soruyor başvuracağınız şehire bağlı olarak. Burada yine bazı genel bilgiler var. Dilerseniz klikleyerek hepsini tek tek gözden geçirebilirsiniz. Ben hemen başvuruyu başlatıyorum. Biz şu anda başvurumuzu sıfırdan başlattığımız için bizden bir e-mail ve belirleyeceğimiz bir şifre istiyor. Daha sonraki ekranda bu e-mailin size mi başkasına mı ait olduğunu soruyor. Size ait olduğunu düşünerek bu şekilde seçip devam ediyoruz. Başka bir e-mail adresiniz olup olmadığını soruyor. Ben buna no diyorum çünkü aynı hesaba başka e-mailler tanımlamanızı da sağlıyor. Bir sonraki ekranda iletişim bilgilerinizi istiyor. Birleşik Krallık içindeyken ve Birleşik Krallık dışındayken bana bu numarada ulaşabilirsiniz şeklinde ben işaretledim. Daha sonrasında size hangi yöntemlerle ulaşabileceğini soruyor. Ben bunların hepsini doldurdum. Hangi bilgilere nasıl girmişim hemen hızlıca bakalım. Bunlardan kritik olanlarını da biraz daha yakından detaylı inceleriz. Telefonunuzu ve telefonla ilgili iletişim bilgilerinizi girdikten sonra isim bilgileri soruyor, cinsiyet bilgileri soruyor, evli misiniz, bekar mısınız? Başvurunun devamında adres bilginiz soruluyor. Bu aynı zamanda sizin yazışma ve iletişim adresiniz mi? Bu adreste 3 yıldır yaşıyorum ve bu adreste kiracıyım şeklinde ben işaretledim. Daha sonrasında da pasaport detaylarınızı soruyor. Pasaport numaranız,
neresi tarafından verildiği ve geçerlilik tarihleri. Daha sonrasında da kişisel bilgiler, başka bir ülkeden vatandaşlarınızın olup olmadığı ve şu andaki mevcut durumunuz. Bunu çalışan olarak işaretledim. Daha sonrasında gelir giderle ilgili bir adım var. Eğer çalışıyorsanız maaşınızın haricinde başka bir birikiminiz var mı diye. Ben burayı hayır olarak işaretledim. Eğer bir kira geliriniz varsa örneğin siz bunu not olarak düşebilirsiniz. Bir sonrakinde Türkiye'de aylık ortalama ne kadar para harcadığınız size sorulmuş. Ben buraya 5000 yazdım ama tabii ki gerçekçi değil. Siz de aylık ortalama Türkiye'de ne kadar harcıyorsanız bunu yazabilirsiniz. Masrafınızı birisi mi karşılayacak? Ben turistik olarak kendim geliyormuş gibi seçtiğim için buraya hayır dedim. Planlanan seyahat tarihiniz ne? Gelme amacınız. İşte bence bu bölüm oldukça önemli. Size aslında niyet mektubu başvurunun kendisinde var dediğim nokta tam olarak da burası. Buraya gelme amacınız ve geldiğinizdeki planladığınız şeyleri size soruyor. Siz bunu kendinize özelleştirebilirsiniz. Daha sonrasında size bağımlı kişilerle ilgili detaylar soruyor. Örneğin çocuğunuzla gelecekseniz. Burayı da hızlı geçiyorum. Anne babayla ilgili detaylar soruluyor. Bir sonraki bölüm de nispeten önemli. Birleşik Krallık'ta yaşayan bir aile yakınınızın olup olmadığını soruyor size. Buranın devamında sizin konaklama bilgilerinizi soruyor. Bundan sonraki bölümde de sizin geçmişte yaptığınız seyahatlerle ilgili sorular soruluyor. Bunlar da bence oldukça önemli. Mümkün mertebe ben her türlü detaya ulaşmaya çalışmanızı tavsiye ederim. İngiltere'ye daha önce geldiniz mi? Son 10 yıl içerisinde. Bu bölgelerden herhangi bir tanesini son 10 yıl içerisinde ziyaret ettiniz mi? Daha önce vizenizin reddedilip reddedilmediğini ya da usulsüz bir harekete kalkışıp kalkışmadığınızla ilgili sorular soruyor. Aslında tüm başvuruyu şu an %80 bitirdiniz diyebilirim. Sonraki sayfada sizin başvurunuzu destekleyecek belgelerle ilgili genel bir bilgi veriyor. Bir sonraki sayfaya geçtiğiniz zaman da bu da sizin deklarasyonunuz yani beyannameniz. Bu sayfada sizden tercih ettiğiniz vize süresini istiyor. Ödemenizi yaptıktan sonra 6. kısım olan Further Actions kısmına sizi yönlendirecek. Burada aracı kurumla ilgili randevunuzu almanız ve gerekli belgelerinizi yüklemeniz için ihtiyaç duyacağınız size linki göndermiş olacak. Onunla ilgili de hemen ekran görüntülerini paylaşıyorum. VFS Global'in sitesine geldiğiniz ise burada randevu oluşturacaksınız. Randevu oluştururken de belgeleri kimin sağlayacağı, ek hizmet alınıp alınmayacağı gibi detaylar da burada belirtilecek. FS Global'e randevu alıp gitmenizdeki tek neden oraya gidince biyometrik fotoğrafınızın çekilmesi ve parmak izinizi vermeniz. Gelelim reddedilme nedenlerine ya da potansiyel reddedilme nedenlerine. Reddedilmek için bence akla gelen en büyük 2 tane neden: bir, sizin geri döneceğinize bir şekilde inanmamaları. İkincisi de sizin oraya gittiğinizde eğer masraflarınızı kendiniz karşılayacaksanız sunduğunuz belgelerle bunu yapabileceğinizden şüphelenmeleri. Yani sen oraya gidiyorsun ama o kadar da paran yok. Orada problem yaşarsın. Başvurunuzu da yaparken sürekli bu mantaliteyi kafanızda tutarak yapmanızı tavsiye ederim. Yani size sorulan sorular neden soruluyor? Karşı taraf bununla ilgili ne öğrenmek istiyor? Evet, sizin adınız soyadınızdan bahsetmiyorum ama diğer konularda. Örneğin sizin geçmiş yıllarda gittiğiniz seyahatleriniz neden soruluyor? Başvurunuz sırasında sizin orada gitme ziyaretinizle ilgili yazı yazmanız neden isteniyor? Başvurunuzu yaparken aklınızda tutmanız gereken en önemli şey ziyaretinizi yaptıktan sonra ülkenize geri dönüş planınızın olmasını lanse etmeniz şeklinde. Bu yüzden başvurunun kendisindeki ziyaret amacınızla ilgili size verilen o free text yani boş bölgeye sizin kendi yazacağınız beyanınızda oradaki ziyaretinizde planladığınız şeylerin yanında işte şuraya gezeceğim, buraya gezeceğim gibi döndükten sonraki planlarınızla ilgili de bir iki cümle kullanmanızı tavsiye ederim. Bu mesela çalışıyorsanız işime şu şekilde devam edeceğim ya da bakmakta yükümlü olduğunuz birisi varsa anne babaların çocuklarıyla okul tatili zamanında gidip daha sonrasında dönmesi, okulun yeniden başlayacak olmasını yazabilirsiniz. Ya da diyelim ki evlisiniz fakat eşiniz sizle gelmiyor. Evlilik cüzdanınızı beyan edebilirsiniz. Eğer daha önce başka yerlere gittiyseniz, daha önceden yapmış olduğunuz seyahatleri üşenmeyin, çıkartın. Pasaportunuzda bunların tarihleri var. Zaten başvurunuzda size sorulacak mümkün mertebe giriş çıkış yaptığınız ülkelere. Yani bakın ben buralara gittim, gezdim ve daha sonrasında hep ülkeme döndüm. Yani buradan niye dönmeyeyim? İşin finansal yani para kısmına geldiğimiz zaman da sizin bu istedikleri banka dökümlerinde yüklü bir miktarda para girişi olmuşsa, bunun haricinde sizin oradaki ziyaretiniz boyunca ortalama ne kadar para harcayacağınızı düşündüğünüzü de size soruyorlar. Yani burada oldukça gerçekçi olmaya çalışın. Bir hafta kalacaksanız 500-600 pound harcayacağım. Otelimin ve uçak biletlerimi zaten ödedim ya da onların haricinde diye beyan ederseniz bence bu çok gerçekçi. Ama kalkıp ben orada 10.000 pound harcayacağım, 20.000 pound harcayacağım. Kimisi bunun daha işine yarayacağını düşünebilir. İşte çok parası var oradayken problem çekmez diye. Fakat gereğinden abartı rakamların da ben yine reddedilme nedeni olabiliyor.
olabileceğini düşünüyorum. Beyanınızın gerçekçi bulunmadığından ötürü. Eğer vizeniz daha önce reddedildiyse bu defa belki acentayla çalışmak istersiniz, istemezsiniz. O sizin tamamen kendi tercihiniz. Acentelerin tabii ki bu tip durumlar konusunda tecrübesi oldukça yüksektir. Ben size faydası olabileceğini düşünüyorum. Kısaca bazı son notlardan düşmek istiyorum. Sağdan soldan okuduğum kadarıyla Birleşik Krallığa ilk başvurunuzu 6 ay yapmanız tavsiye ediliyor. Ya evet, bundaki mantığı anlayabiliyorum. Çünkü vize ücreti ucuz değil ve reddedilmeniz durumunda tabii ki kaybınız yüksek olacak. İlk başvurunuzu 6 ay yapın. Direkt 2 yıl başvurursanız reddedilirsiniz ya da reddedilme ihtimaliniz daha yüksektir gibi bir tecrübe yaşamadık. Bunu da söyleyeyim. Diğer bir nokta vizenizin başlangıç tarihi. Eğer 6 ay başvurduysam 6 ay ne zaman başlayacak? Vize tarihiniz vize kararınızın verildiği günden itibaren başlıyor. Yani eğer siz seyahatinizden bir ay önce başvurduysanız ve yaklaşık da 2 hafta sonra sonuçlandıysa Birleşik Krallığa girmenizden 2 hafta önce başlayacakmış gibi düşünebilirsiniz. Yakınlarınızın adına da vize başvurusunu siz yapabiliyorsunuz ama tabii ki en nihayetinde vize merkezine yaşları ne olursa olsun gitmeleri gerekiyor. Buna bebekler de dahil. Evet, son olarak da İrlanda Cumhuriyeti demiştik. Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti birbirinden farklı iki tane kavram. Birleşik Krallık vizenizle Kuzey İrlanda'ya istediğiniz zaman istediğiniz şekilde giriş yapabiliyorsunuz. İrlanda Cumhuriyeti yani Dublin'in bulunduğu kısım Birleşik Krallık'tan ayrıldığı ve Avrupa Birliği'ne girdiği için eğer Birleşik Krallığa mevcut vizenizle ilk defa gelecekseniz İrlanda Cumhuriyeti'ne yani örneğin Dublin'e gitmek istemeniz durumunda direkt olarak oraya uçamazsınız. İlk önce Birleşik Krallığa giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında Short Stay Visit adı verilen bir vize başvurusunda yapmanız gerekiyor. Bilmeniz gereken ikinci şey ise Birleşik Krallığa geldiniz ve döndünüz ve vizenizin hala süresi var. Bu defa Dublin'e ya da İrlanda Cumhuriyeti'ne direkt olarak giriş yapabilirsiniz. Bunun haricinde İrlanda Cumhuriyeti'ne gitmenizin tek yolu İrlanda vizesine başvurmanız. Çünkü burada da bir karışıklığı engellemek istiyorum. İrlanda Avrupa Birliği'nin parçası fakat Schengen bölgesinin değil. Dolayısıyla Schengen vizesiyle İrlanda'ya giriş yapamazsınız. Birleşik Krallık vizenizden de bu şekilde faydalanabilirsiniz. Gelecek ve gezecek olan herkese şimdiden iyi eğlenceler. Umarım vize başvurunuz da en pürüzsüz şekilde geçer. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.